O zaman kimseye duyuramadım ama bugün yine inanıyorum ki şuna, iyi niyetli, yani temiz kalpli bu ülkede bürokratlar vardır, siyasiler vardır. Mutlaka birisi çağıracaktır ve ben anlatacağım yani bu yaşadığım sıkıntıları. Birisi yazmış, gümüş madalyanın altından daha değerli olduğunu burada öğrendim diye. Gerçekten de öyle. Hayatımda değişen sadece işte bu madalya oldu. Ya Yusuf abi dedi, baksana dedi, işte dünya seni konuşuyor falan dedi. Tabii bende yine hiçbir şey yok, tepki yok. En son kolumdan tuttu, ya abi sana bir şey söyleyeyim, bir tepki ver dedi, ya bir şey söyle dedi. Dedim ki Erdinç, ben her zamanki Yusuf Tikeci'm, yani bu madalyadan önce de aynı Yusuf Tikeç, madalyadan sonra da aynı Yusuf Tikeci'm dedim, aynı devam edeceğim dedim yani. Benim bir tek siyasi ajandam vardır, o da bu ülkeye hizmet etmek. Elhamdülillah ben Müslümanım ve inançlı da bir insanım. Bizim büyüklerimiz hep şunu söyler, dünya dua üzerine kurulmuştur diye. İçinde Avrupa ve dünya geçen 44 madalyam var ama hiçbir tanesi bunun kadar ses getirmedi tabii ki. Ekipman kullansaydım altın madalya alabilir miydim? Sanmıyorum. Yusuf Tikeç kimdir? Yusuf Tikeç 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğmuştur. Spor hayatına güreşle başlamış. Yaklaşık bir 6 yıl güreş yaptım. Daha sonra elimde olmayan sebeplerden dolayı güreşi bıraktım ve askeri okula girdim. Atışla tanıştım. 2000 yılından itibaren de atışçılık sporu yapıyorum. Tabanca branşında hem Ordu Milli hem de A Milli takımda defalarca yarıştım ve madalyalar kazandım. 24 yıldır bu spora aktif olarak devam ediyorum. 24 yıl ve 5. olimpiyatın sonunda olimpiyat madalyası geldi. Madalyayı aldığımda tabii aslında biz şöyle, bu madalya bizim için çok da sürpriz olmadı. İlayda ile beraber biz yaklaşık 2 yıldır beraber çalışıyoruz ki bu yıl çok çalıştık. Yani olimpiyat madalyası için. Haftanın 6 günü ve günde 4 saat çalıştık. Bu sadece 4 saat bu poligonda burada atış yapmak. Bunun dışında işte fitness vardır, spor vardır. İnanın çok mücadele ettik. Geçen yıl 2023 yılında dünya ikincisi olduk biz takım olarak. Bu sene Şubat ayında Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda yine birinci olduk. 2 ay önce Almanya'da yapılan Dünya Kupası'nda yine altın madalya aldık. Aslında çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi çalıştık. Zaten çalıştığımızın bir göstergesi olarak da biz yarışmayı finale rekor atarak finale yükseldik. Aslında amacımız altın madalya kazanmaktı. Yani bizim için çok sürpriz değildi bu. Ama hep şunu söylüyorum, bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Sadece finalde şans bizim yanımızda değildi. Ama şu da var, tabii bırakmak yok. 2028 Los Angeles'ta biz altın madalyayı alacağız ve ancak o zaman bırakacağız. Atıcılık bizim ülkemizde çok fazla tanınan bir spor değil. Benim aslında geçmişe baktığımız zaman 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. İşte Akdeniz oyunları, İslam oyunları, yaklaşık içinde Avrupa ve dünya geçen 44 madalyam var. Ama hiçbir tanesi bunun kadar ses getirmedi tabii ki. Sadece haval değil, 25 metre büyükçap ateşli ki dünya rekoru hala bende kırılamadı. 2006 yılında kırmıştım. 50 metre küçükçap ateşli yine ya o konularda da, o branşlarda da madalyamız var. Dediğim gibi sadece haval değil, değişik branşlarda da var. Bu kadar ilgi göreceğim inanın tahmin etmiyordum. Hatta madalya yarışma bittikten madalya aldıktan 2 gün sonraydı. Olimpiyat köyüne yürüyoruz. Benim arkadaşım Erdinç, işte antrenör aynı zamanda da. Kahvaltıya giriyoruz. Kolumdan tuttu. Ya Yusuf abi dedi, baksana dedi, işte dünya seni konuşuyor falan dedi. Bir şeyler söylüyor. İşte bu kadar izlenme olmuş, bu kadar işte takipçin olmuş. Tabii bende yine hiçbir şey yok, tepki yok. En son kolumdan tuttu. Ya abi sana bir şey söyleyeyim, bir tepki ver dedi. Ya bir şey söyle dedi. Dedim ki Erdinç, ben her zamanki Yusuf Tikeci'm, yani bu madalyadan önce de aynı Yusuf Tikeç, madalyadan sonra da aynı Yusuf Tikeci'm dedim, aynı devam edeceğim dedim yani. Hayatımda değişen sadece işte bu madalya oldu. Hayatımda değişen, ondan sonra çok fazla işte insanların araması falan, böyle ilgi duyması, mutluluğumuzu paylaşmaları. Onun dışında karakter olarak, insan olarak yine aynı Yusuf Tikeç. Enteresan bir şey var, çok hoşuma gitmişti. İşte birisi yazmış, gümüş madalyanın altından daha değerli olduğunu burada öğrendim diye. Gerçekten de öyle. Tabii Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk atıcılıktaki ilk olimpiyat madalyasını biz kazandırdık. O da ayrı bir mutluluk. Ekipman kullansaydım altın madalya alabilir miydim? Ya ben şöyle sanmıyorum. Yani içinizdeki, özünüzdeki o rahatlıkla atış yapamazsanız biraz zor. Yani ekipmanı zaten ben kendim isteyerek kullanmıyorum. Çünkü rahat atış yapamıyorum o zaman. Rahat atış yapamadığınız zaman sonuca ulaşmanız da biraz zordur. Yaptığım araştırmalarda aslında iki gözü açık atmanın hep bir artısının, hep bir faydasının olduğuna inandım. Dünyada da bu iki gözü açık atan çok az bir atıcı vardır. Onlardan birisi de benim.
Böyle rahatım, böyle doğalım ve böyle başarılı olacağım. Tabii o zaman ben çok sıkıntılar yaşadım. Yani olimpiyat kotasının verileceği dünya şampiyonasından yaklaşık olarak bir hafta falan önceydi. Tabii elimden alındı. Sonra federasyona söyledim. Aynı gün tekrar silah geldi. Kabzesi falan bizim için çok önemli. Ben 3 ay uğraştım, bir kabze yaptım. Tabii o dönem kimseye sesimizi duyuramadık. Sesimizi duyan bir tek o zaman kendi federasyonumuz oldu ve genel müdürlük oldu. Onlar da bir yere kadar mücadele etti ama çok sonuç alamadı. O zaman kimseye duyuramadım ama bugün yine geleli 8 gün oldu. İnanıyorum ki şuna, iyi niyetli, yani temiz kalpli bu ülkede bürokratlar vardır, siyasiler vardır. Mutlaka birisi çağıracaktır ve ben anlatacağım yani bu yaşadığım sıkıntıları en ince detayına kadar mutlaka açığa çıkacaktır yani. Yine yarışmaya gitmeden bir hafta önceydi. Benim silahımın tetiği kırıldı. Tabii çünkü tetik kırıldı, antrenman yapamıyorsun. Firmayla görüşsen kargoyla göndermesi bir hafta sürecek. Çok ince ve hassas bir parça. Burada ben tornacılara falan gittim, sanayiye, yaptıramadım. Ve uzun bir uğraş isteyen bir, kritik bir parça. İnsanlar çok fazla zaman harcamak istemiyor, kaybetmek istemiyor. Sonra bir arkadaşım var, çok iyi bir tornacıdır, Levent. Ona söyledim, dedim ya Levent, bak böyle benim silahımın tetiği kırıldı, yani bunu halletmemiz lazım. Zaman yok, antrenman yapamıyorum. Bana dedi ki ya Yusuf abi sen git, yat dedi, sabah gel al. Tabii sabaha kadar çalıştı çocuk, yani silahın tetiğini halletti. Ben de hiçbir şey olmamış gibi sabah tekrar aldım ve antrenmana devam ettim. Bir diğer konu mesela benim gözlerle ilgili problem vardı. Ben çok göz doktoruna gittim. Gözle ilgili sıkıntı yaşadım. Atışı bırakma noktasına gelmiştim o zaman. Çünkü doktora gidiyorsun, gözünüzle ilgili sıkıntı var, anlatıyorsunuz. Gittiğiniz göz doktoruna önce atışı anlatıyorsunuz. Ondan sonra işte bakıyor, muayene ediyor. Normal bir göz reçetesi veya göz camı yazıp gönderiyor. Tabii bu bizim sorunumuzu çözmüyordu. Şimdi çalışıyorsun, antrenman yapıyorsun. Yani fiziki olarak, kondisyon olarak, mental olarak, teknik olarak çok iyisin ama istediğin skoru elde edemiyorsun. Yani gözden görme bozukluğundan dolayı. Biz atıcılar için arpacık ve gezi net görmemiz lazım. Şimdi benim gözümün derecesi normalde miyop astigmat, uzağa göremiyorum normal günlük hayatta. Tabii artık bir Emre Hoca ile tanıştım. Buradan selam söylüyorum Emre Hoca'ya da. Tabii çok zaman harcadık. Yani gittim ona atışı anlattım. Onun muayenehanesinin hatta yanına üstüne bir poligon gibi bir şey kurduk. Ben silahı götürdüm, hedef kağıdı götürdüm buradan. Işık ortamını ayarladık. Eşime normal camı takıyor. Tabii uzağı göremediğim için yakını göremiyorum. Sonra yakın camı takıyor. Bu kez uzağı göremiyoruz. Yani bir cam kesiyordu. Ben 20 gün antrenman yapıyordum, deniyordum. Hocam ya bu olmadı. İşte bunu bir değiştirelim. Değiştiriyorduk. Sonra başka bir cam daha kesiyorduk. Yaklaşık olarak böyle bir yılımız falan gitti. Ama bir yılın sonunda ortalama bir cam buldum. Dedim ki hocam artık bu cam bana yeter. Yani evet %100 bir doğru cam mı değil. Ama dedim en azından beni şu anda olimpiyatı kurtarır. Yani en azından o seviyemiz aşağıda kalmaz dedim. Bu bana şu an için yeterli. Tamam dedi, artık o camla bu yarışmaya gittik, katıldık. Tabii Allah'a şükür madalya da çıktı. Çok mutlu oldum yani. Ekip derken hep bunları kastediyorum. Buraya geliyoruz sabah 8'de antrenmana. Buradaki işte görevli arkadaşlar var. İşte çayı hazırlıyor, burayı temizliyor, hazır hale getiriyor. Bunların da emeği var. Yani hiçbir zaman tek başımıza kazanılmış bir madalya değil bu. Tabii belki fiziki olarak destekleri olması, yanımızda olamasa da 85 milyon insanın duası var. Şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman o kadar enteresan yorumlar var ki ne? Ben hep şunu söylüyorum. İnanın kalbi güzel olan insanlar inanın güzel şeyleri paylaşıyor. Elhamdülillah ben Müslümanım ve inançlı da bir insanım. Bizim büyüklerimiz hep şunu söyler. Dünya dua üzerine kurulmuştur diye. Yani bu duanın Müslüman dilinde de vardır, Hristiyan dilinde de vardır. Yani dua duadır. Allah'la kul arasındaki o köprüdür. Yani senin çok çalışarak ne istediğine bağlı. Zaten Allah demiş yani hiçbir zaman için sen Müslümansın sana çok yardım edeyim, sen Hristiyansın sana yardım edeyim dememiş. Demiş ki bir, çalış ve benden iste. Şimdi çalışıp istediğin zaman zaten oluyor. Şimdi Atatürk ya bizim yani en büyük liderimiz, önderimiz. Yani ben şunu söylüyorum ve söyleyeceğim de bu çizgimden de asla vazgeçmeyeceğim. Bir sporun, bir sanatın, bir müziğin asla benim için bu böyledir. Benim bir siyasi ajandam yoktur. Benim bir tek siyasi ajandam vardır. O da bu ülkeye hizmet etmek, madalya kazandırmak. Sağlığımız el verdiği sürece tabii ki zaman ne gösterir? İleride tabii ki bu sporun da bir sonu vardır ama yine bu ülkeye hizmet etmek olacak.
Başarı dünyanın neresinde olursa olsun dikkat çekiyor. İnsanların sizi kabul etmesi. Tabii Elon Musk şöyle oldu. Tabii burada bile söylerken ben Elon Musk'a şöyle bir şey demiştim. Yani dünyanın en iyi robotları bile eli cebinde, yani olimpiyat madalyası alabilir mi? Burada ben yine vurgulamak istediğim aslında kendi ülkem, işte kıtalar arası, yani dünyanın, bana göre dünyanın başkenti İstanbul, kendi ülkem. Dedim burada konuşmaya ne dersin? O da mesaj yazdı. Evet dedi, görüşeceğiz dedi. Bakalım zaman ne gösterecek, şartlar ne gösterecek bilemiyorum. Benim Japon atıcı arkadaşlarım da var. Yaklaşık işte 15 yıldır, 20 yıldır her yarışmada falan karşılaşıyoruz. Aslında benim kızım da bir Japon çizgi film kahramanı Kuromi'nin hayranı. Onlara gönderiyorum, bazen söylüyorum ya benim işte kızım bu hayran, ona kırtasiye malzemesi falan getiriyor, çok da hoşuna gidiyor. Şimdi bu arkadaşlar ikinci veya üçüncü günüydü, bana mesaj atmışlardı. Ya Dikeş, işte bak sen bizim ülkemizde bir numarasın, 4 gündür senin ülkende nasılsın falan diye. O bir resim çizmişti, Japon bir grafikerimli işte herhalde şey. İşte kafelerin, restoranların her yerine bunları asmışlar. Sonuçta kahvelerin üstüne bile bu şekli yapıyorlar. Ya inanın çok güzel bir duygu. Yani hem şahsım adına, yani kişilik olarak, bir birey olarak, ailem adına ve ülkem adına. Dedim ya, kalbi güzel olan insanlar dünyanın neresinde olursa olsun hep güzel şeyleri paylaşıyordur. Bu da hem ülkem hem de kendi adıma hem gurur verici hem de mutluluk verici bir şey. Ya annem tabii ki ne, annem biz çocukluktan itibaren yani aldığımız terbiye hep oğlum işte saygıyı, çizgi hiçbir zaman için kaybetme derdi. Ve hala yarışmadan önce de ben annemi aradım, konuştum. İşte 2 gün önceydi. Yine aynı söyledi. Ya oğlum madalya çıkar çıkmaz nasip bu iş dedi. Çünkü inançlı insanlarız. Ama dedi üzülme yani sonuçta, ama çizgini asla bozma dedi. Hep aldığımız dualar bunlar, yani nasihatler bunlar. Yeni arkadaşlar, başlayanlar en azından beni gördükleri zaman işte 24 yıllık bir çalışmanın sonucunda ve birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, yani dördüncü değil ve 5. olimpiyatında ancak olimpiyat madalyasını kazanabilmiş. İşte bıkmamış, usanmamış, yani 24 yıl çalışmış ve en sonunda 51 yaşında istediği hedefe ulaşmış. Şimdi bunu da genç arkadaşlar gördüğü zaman en azından önlerinde kendilerini motive edecekleri somut bir örnek vardır. Bundan sonrası için ne yapmak istiyorum? Yine bu çizgimi bozmadan atışa devam edeceğim. 2028 Los Angeles olimpiyatlarını altın madalyayı biz ucundan kaçırdık. Hatta birinci olan arkadaşım yazmıştı, ikinci günüydü yanılmıyorsam. Ya Dikeç, işte burada bile bir numarasın. Benim anlamadığım altın madalyayı siz mi kazandınız, biz mi kazandık diye. Tabii bu da mutluluk verici. Hatta oradaki bir röportajda da ben Damir'e dedim ki, ya Damir bak bu madalyayı biz size 2028'e kadar emanet veriyoruz, biz geri alacağız demiştim. O da güldü tabii orada. Ya böyle şeyler inanın çok mutluluk ve gurur verici şeyler. Gençler, ilk başladığım yıllarda tabii ki ya Avrupa'da, dünyada yarışmalara gittiğimizde finale katılırsak, yani finale kalabilirsek bizim için büyük başarı gibi görüyorduk. Ama yıllar geçti aradan, şimdi olimpiyat ikinciliğine üzülür hale geldik. Ya gençler eminim bu başarıları daha katlayarak yukarıya çıkacaktır. O zaman kimseye duyuramadım ama